Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Altın Fed'in geçtiğimiz hafta 2018'den beri ilk kez faiz artırmasıyla, Haziran ayından bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetmesi sonrası haftanın ilk işlemlerinde yükseliş kaydetti. Altın, Haziran ayından beri en büyük haftalık düşüşünü yaşaması sonrası yatırımcıların ABD'nin parasal sıkılaşması politikasını karşısında Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirmesiyle haftaya yükselişle girdi. Spot altın, haftanın ilk işlemlerinde 1928 doları test etti. Fed'in 2018'den bu yana ilk kez faiz artırmasıyla geçtiğimiz hafta altın %3,4 düşüş kaydetmişti. Eski Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Larence Summers, Fed'in enflasyonu kontrol altına alabilmesi için kredi faizlerini yetkililerin daha önce öngördüğü rakamlardan daha fazla yükselterek %4-5 seviyelerine çekmesi gerektiğini belirtti. Savaşla ilgili gelen karışık mesajlar da yatırımcıların kararları üzerinde etkili oluyor. Rusya kuşatılmış durumda olan liman şehri Mariupol'un teslim olmasını talep ederken Ukrayna Başkanı Zelenski'nin danışmanlarından biri Rus kuvvetlerinin daha yıkıcı ağır silahlar kullanmaya başladığını kaydetti. Türkiye'nin iki tarafın görüşmelerde ilerleme sağladığını açıklaması sonrası savaşı sonlandırılması ile ilgili görüşmelere pazartesi günü devam edilmesi bekleniyor. Güvenli varlıklardan olan altın fiyatları yaşanan savaş, artan enflasyon ve yavaşlayan büyüme sonucunda destek bulmaya devam ediyor. Altın fiyatlarını destekleyerek orta vadede potansiyel olarak daha yüksek fiyatlardan işlem görmesini sağlayan ana neden stagflasyon riski diyen CMC Markets analisti Kelvin Wong, Fed şimdiye dek öngörülen enflasyon beklentilerini düşürmekte başarısız oldu değerlendirmesinde bulundu. Altın ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen yatırımcıları uyardı. Eğer bu durum sağlanırsa altın fiyatları sert düşer. Gram altın düşecek mi, yükselecek mi? Altın alım-satım yapmak için doğru zaman mı? Çeyrek altın, yarım altın ne kadar? 18 Mart Cuma güncel altın fiyatları nedir? Sorularına yanıt arayan yatırımcılara altın ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'den uyarı geldi. Fed ve TCMB'nin faiz kararının ardından 916 lira seviyelerinde seyreden gram altınla ilgili uzmanlar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkes ve iyimserlik oluşmadığı sürece spot altın fiyatları için 1868 dolar bandının daha aşağının olası olduğunu düşünmüyor. İşte detaylar. Altın ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi sorusuna yanıt verdi. 1868 dolar üzeri Rusya-Ukrayna savaşı fiyatlaması, altın fiyatları için 1868 dolar ve üzerinin Rusya-Ukrayna krizi ile geldiğini belirten uzman isim, bu kriz bitmeden buradan aşağı bir düzeyin görülmesi olasılığının düşük olduğunu açıkladı. Fed faiz kararının piyasalar için önemli olduğuna dikkat çeken Ergezen, Fed faiz kararı verecek. Piyasa faiz artırımı fiyatlaması yapıyor ve bu zaten fiyatlandı. Fed'in beklentiler doğrultusunda faiz kararı vermesi durumunda altın fiyatları için düşüş sınırlı kalır, dedi. Rusya-Ukrayna savaşı enflasyon endişelerini körüklüyor, Rusya-Ukrayna haberlerinin altın için belirleyici olacağına dikkat çeken uzman isim, Rusya-Ukrayna krizi küresel düzeyde enflasyon beklentilerini artırdı. Küresel düzeyde artan enflasyon baskısı da altın fiyatları için destek oluyor. Alıcıların büyük bir kısmı enflasyondan korunma güdüsüyle altın alımı yapıyor, diye konuştu. Rusya-Ukrayna arasında ateşkes sağlanırsa altın fiyatları sert düşer, Ergezen, Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkes ve iyimserlik oluşmadığı sürece spot altın fiyatları için 1868 dolar bandının daha aşağının olası olduğunu düşünmüyorum. Eğer Minsk Anlaşması benzeri bir anlaşma veya ateşkes sağlanırsa altın fiyatları için, o zaman sert düşüş görebiliriz, açıklamasında bulundu. Bireyler ve firmalar gelecekteki enflasyon hakkında beklentiler oluştururlar. Firmalar bu beklentilere göre fiyatlandırma ve ücret politikasına karar verir, bireyler maaş beklentilerini ve satın alma kararlarını bu beklentiler bağlamında oluşturur. Fed enflasyonu kontrol etmek için üzerine düşeni yaparsa, beklentiler ile fiyat ve ücret artışları istikrarlı ve sabit kalır.
Üzerine düşeni yapmazsa Türkiye'de olduğu gibi bunun tersi yaşanır. Kanalımıza abone olarak her gün yeni güncel altın ve dolar yorumlar ve analizler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Barkin, Fed'in görevinin enflasyonu kontrol etmek olduğunu vurguladığı açıklamasında, faiz artışı nasıl enflasyonu frenler diye sorabilirsiniz diyerek şöyle devam etti, orta ve uzun vadede faiz artırımı talebi ve nihayetinde fiyatları azaltıyor. Mevduat oranları artınca harcama yerine tasarruf teşvik edilir. Dolar değer kazanır. Borçlanma faizinin artması tüketici talebini azaltır. Türkiye'de kur korumalı mevduat sisteminde 3 aylık hesapların vadesi önümüzdeki hafta doluyor. Söz konusu 3 aylık süreçte dolar %26 değerlenirken, bu hesaplara ödenecek toplam kur farkı ise 14 milyar Türk lirası olarak hesaplandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK, verilerine göre Mart ayı itibariyle kur korumalı mevduat hesaplarındaki toplam tutar 561 milyar 869 milyon TL. Bu tutarının 70 milyar TL'lik bölümü 23-30 Aralık 2021 dönemde büyük çoğunluğu Türk lirası hesaplardan geçişte KKM'ye bağlandı. Birinci grupta ortalama kur seviyesi 11.84 liradan 70 milyar TL'ye verilen döviz garantisinin devlete ilk maliyeti, önümüzdeki hafta doların 14.72 lira, 14-19 Mart ortalaması, olduğu varsayımıyla 14 milyar lirayı buluyor. Hazinenin harcamaları ihtiyacı olana değil, parası olana gidiyor. Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, bankacılık uzmanı, ekonomist Erol Taşdelen, sürekli Türk lirasında kalıp paralarını vadeli hesapta tutanların kur korumalı hesaplarda karlı çıkacağını belirtti. Taşdelen, ilk açan grupta dolar 11.62 liraydı. Şu an görünen faiz gelirini düştüğümüzde, 2 Türk lirası fazladan kazançları olacak. Bu normal faiz gelirinin 2 katından fazla ek gelir demek dedi. Bu farkı hazinenin ödeyeceğine işaret eden Taşdelen, asıl sorun bu. Hangi kamu yararı var da kur farkı vatandaşın vergileri ile hazine tarafından karşılanıyor? Bu durumda hazinenin sosyal transfer harcamaları ihtiyacı olana değil parası olana gidiyor. Devlet eli ile zenginden alıp fakire verilmesi gereken kaynak, parası olan zenginlere gidiyor dedi.